Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok kolay, pratik ama muhteşem sosuyla bir lezzet şaheseri olan bir salata yaptım. İftar sofralarınızda hem iştah açacak hem de midelerinizi rahatlatacak. Buyurun geçelim tarife. Şimdi güzelce yıkadığımız bir göbeğimiz var. Göbeğimi ortadan ikiye bölüyorum. Kişi sayısına göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben 2-3 kişilik yapacağım. Şimdi göbeğimizi böldükten sonra şu bölümünü kesip çıkartıyoruz. Arzu ederseniz bunu lahanadan da yapabilirsiniz. Göbek marul zaten biliyorsunuz lahana maruldur. Lahanadan oluşturulmuştur. O yüzden lahana da aynı işlemi görür. Şimdi kestiğimiz marulumuzu da şöyle ince ince doğruyoruz. Çok kalın olmadan ama çok da incecik de yapmanın gereği yok. Kestiğimiz marullarımızı kasemize hemen alıyoruz. Çok leziz. İftarda özellikle çok iştah açan, mideyi rahatlatan güzel bir salata oluyor bu. Sosu muhteşem. Şimdi bir adet salatalığım var. Salatalığımı güzelce yıkadım. Kabuklarını soymuyorum. Ortadan ikiye bölerek iri olarak doğruyorum salatalıklarımı. Bir adet kabuklarını soyduğum güzel bir turbum var. Onu rendeliyorum. Turbumuzdan sonra şimdi kabuklarını soyduğum bir adet de havucum var. Havuç çok yakışıyor hem turpa hem marula, göbeğe hem de lahanaya. Çok da faydalı ve şifalı. Mutlaka öğünlerinize koymamız faydalı oluyor. En sonda haşlanmış mısırım var. 4 yemek kaşığı kadar çok yakışıyor bu salataya. Onu ilave ediyorum ve sos yapımına geçiyoruz şimdi. Şimdi 4 adet kornişon turşumu da minicik minicik doğruyorum. Normal salatalık turşusu da olabilir. Önemli olan buradaki nokta turşularımızı mümkün olduğu kadar ufak ince yapmamız. Çünkü sos yapacağız. Sosun içinde olacak. Yine dişe gelebilir, lezzetini verecek ama ufak olursa çok daha güzel bir sos oluyor. Önce jülyen kesiyorum çok ince bir şekilde. Sonra da küplere ayırıyorum. En sonda finalde de hepsinin üstünden bir daha satır gibi geçiyorum. Bu turşu çok güzel bir lezzet katıyor sosa. Yapıp bir denemenizi öneriyorum. Şimdi hepsini ben daha önceden doğramıştım sizi sıkmamak için. Son kez gösteriyorum. Üstünden bir daha geçiyorum ki iyice ufalsın. Ve tamamdır. Evet, şimdi sıra geldi sosumuzu yapmaya. Hemen bu doğramış olduğumuz salatalık turşularımızı alıyoruz öncelikle. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı da elma sirkesi. Bolca hemen mayonez. Çünkü bu salataya lezzetini mayonez verecek. 4 yemek kaşığı da mayonezimi ilave ediyorum. Üzerine hemen yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Benim toz biberim
Aktardan o şekilde alıyorum. Füme, kırmızı toz biber çok daha lezzetli oluyor. Hemen biraz tuz serpiyoruz. Tuz zevkinize bağlı. Biraz da karabiber çekiyoruz. Finalde de bir diş sarımsağım var. Hemen sarımsağımı ilave ediyorum. Sarımsak apayrı bir lezzet veriyor buna. Hemen çok azıcık da bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Güzelce sosumu karıştırıyorum. Bu sos muhteşem bir lezzet veriyor. Birçok salatanıza koyabilirsiniz ama en çok da göbek marula ve lahanaya yakışıyor. Güzelce karıştırıyoruz. Bütün lezzetler birbirinin içine girmeli. Ve sosumuz hazır şimdi. Sosumuz da hazır. Hemen şimdi sosumuzu salatamızın üzerine döküyoruz. Bu sosun lezzetini size anlatamam. Lütfen yapın ve deneyin. Bayılacaksınız. Bu sos en yavan salatayı bile muhteşem bir noktaya taşıyor. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. İyice karıştırıyoruz şimdi. Bütün malzemelerimiz birbirine girsin. Lezzetler karışsın, soslansın. Evet, bütün malzememiz çok güzel bir şekilde karıştı. Ve salatamız hazır. Hemen servis tabağımıza alalım. İştah açan harikulade sosuyla müthiş bir salata oldu. Çok basit ama bazen bütün lezzet basitlikte saklı. Hemen servis edelim. Hemen salatamızı kasemizin içerisine alıyoruz. Şöyle iyice size göstermek istiyorum ki bakın ne kadar güzel olduğunu. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Harika soslu bir salata yaptık. Çok kolay, basit ama lezzeti şahane. Yapın, deneyin, bayılacağınıza eminim. Eğer şimdiye kadar böyle bir salata denemediyseniz en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Hem sağlıklı hem lezzetli. Mayonez biraz sağlık tarafını bozuyor ama diğer şeyler onu nötrlüyor gibi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de evinizde dener, afiyetle tüketir ve şifalanırsınız. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olup daha sonra yapacağım videoların da size bildirilmesi kaybetmemek için mutlaka bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bu şekilde aynı zamanda bana destekli olmuş olursunuz. Aynı zamanda bana desteklerinizi devam ettirmeyi de istiyorsanız, videolarımı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşır, ufak da olsa, emoji de olsa yorum yaparsanız ve mutlaka videomu beğenirseniz size çok teşekkür ederim. Hem destekleriniz, hem beni izlediğiniz, hem de o güzel yorumlarınız için. Hepinizi çok seviyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.